Kapılar kapanmak üzereydi. Kadın son anda trene bindi. Ama birkaç dakika sonra o vagonun içinde hayat mücadelesi vereceğini bilmiyordu. Saat 20.36 idi. Metro yavaşça hareket etti. Kadın yorgundu. İşten geç çıkmıştı. Eve gidip sadece dinlenmek istiyordu. Vagon neredeyse yarı boştu. Bir iki kişi telefonuna bakıyordu. Her şey sıradandı. Sonra bir adam bindi. Sessizdi ama garip bir huzursuzluk vardı. Kadın kısa bir an baktı. Sonra gözlerini kaçırdı. Metro ilerlemeye devam etti ve birkaç dakika sonra bir çığlık duyuldu. Bir kadın aniden ayağa kalktı. Bir adam geriye doğru kaçtı. Kadın ne olduğunu anlamaya çalışırken elinde bıçak olan adamı gördü. Kalbi hızlandı. İnsanlar bağırmaya başladı ama tren durmuyordu. Kapılar kilitliydi. Bir sonraki durağı daha vardı. Kadın koltuğun arkasına doğru eğildi. Nefesi kesilmişti. Bir adam kapıya vuruyordu. Bir başkası ağlıyordu. O an hayatının kırılma anıydı. Kaçacak yer yoktu. Ve ilk kez hayatın ne kadar ince bir çizgide olduğunu hissetti. Tren yavaşlamaya başladı. Dakikalar saat gibi geçti. Kapılar açıldı. İnsanlar koşarak dışarı çıktı. Kadın da koştu. Platforma adım attığında bacaklarının titrediğini fark etti. Ama hayattaydı. Bu olay birkaç yıl önce Japonya'da bir metroda yaşanan gerçek bir saldırıdan sonra haberlerde geniş yer bulmuştu. Kadın yara almamıştı ama bir şey değişmişti. O geceden sonra hayatı acele yaşamayı bıraktı. Sevdiklerini ertelememeyi öğrendi. Her günün değerli olduğunu fark etti. Çünkü bazen hayat bir metro vagonunda değişir. Peki sen olsaydın o vagonda ne yapardın? Yorumlara yaz. Merak ediyorum. Ve eğer bu hikaye seni bir an durdurduysa abone ol. Çünkü bazı hikayeler sadece dinlenmez, insanı değiştirir. Ve belki bir sonraki hikaye senin kırılma anındır. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar.